Şu an saat kaç? Neyse, Ara. Hı hı. Merhaba. Merhaba. Evet. Evet. Merhaba hocam, nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? Siz İyiyim. nasılsınız daha doğrusu? İyiyiz, teşekkür İyiyiz. Biz aynı ederiz. anda iki kişiyle konuşuyoruz. Nasıl keyifler? Bildiğiniz gibi ev hayatı. Karantina günleri. Ofiste gibi duruyorsunuz ama emin. Aa yok. Nasıl siz ofiste gibisiniz. Vallahi çok güzel eviniz. Evdeyseniz yani. Ben evdeyim, evet. Yani arkada kütüphane ile fotoğraf moda ya bugün. Evet. Bu benim zaten ev halim. Biz daha kuramadık kütüphaneyi ya. Bir arka plan, bizim de ihtiyacımız var. Ben de geçenlerde sunumumu kitaplığın önünde yaptım ama tabii böyle büyük bir kütüphane yoktu. Kitap bizim işimiz zaten. Nasılsınız bakalım, nasıl genel durum? Korona günleri nasıl geçiyor? Vallahi dünyanın her tarafında aynı herhalde. Herkes evinde bir alışveriş için dışarıya çıkıyor. Başka bir farklılık yok yani. Evde hareketimizi kısıtlamamaya çalışıyoruz yine, bir vücut rahatsızlığı yaşamamak için. Egzersizleri falan aksatmamaya çalışıyoruz ama o da evin içerisinde yapabildiğimiz şeyler bir yere kadar. Tabii. İster- Dışarısı gibi olmuyor mu? Evet, ister istemez vücutta ben bir çöküntü hissetmeye başladım artık. En azından Amerika nezdinde bayağı dışarı çıkan var artık gördüğünüz Biz hep kadarıyla. dışarıdayız yani şöyle, bizim kaldığımız eyalette evde kalma sınırı koymadılar. Zorunlu olmayan iş yerlerini kapattılar. Ne restorana ne bir yere, hiçbir yere gidemiyorsunuz zaten. Dışarı çıkmanın anlamı yok. Yürüyüş veya koşu yapmak için çıkıyor insanlar veya alışverişe yiyecek içecek almak için gidiyorlar. Onun haricinde bir farklılık yok yani. Farklı ülkelerde öğrencilerin tanıdıklarım olunca onlarla ara ara özellikle görüşüyoruz. Japonya'da, Amerika'da, İngiltere'de, Yunanistan'da, yani yakından uzaktan. Geçen Arjantin'le konuştum mesela. Hiç olmazsa up to date bilgi sahibi oluyoruz biraz. Arjantin'deki durum nasıl? Orada yazdı ya sonuçta, diyorlardı ki yaz gelince virüs azalacak. Orada yaz durumundayken nasılmış yani virüs Yani yayılma? çok korona yazmaz dinlememiş, şöyle gözüküyor. Bir de zaten Güney Amerikalıları da Akdeniz bandında saydığım için samimiyet kriterleri bizimki gibi. Evet. Yani biraz oluruna bıraktılar. Siz Ankara'dasınız sanırım. Ben Ankara'dayım. Ankara'da korona zamanlarında olunabilecek en iyi yerdeyim herhalde. ODTÜ kampüsündeyim tabii. Oo, çok güzel. Çok özledik. Evet. Tabiri yerindeyse kaleyi bekliyoruz. Lojmanda tabii ilk bir iki hafta ben de öyle hani tamam evdeyim falan modundayım. O sonra baktık vakit geçmiyor. Normal düzenli hayatımıza geri çevirdik tabii. Evet. Ofise gitmiyorum çok sık. Hı hı. 2 ayda 3 sefer anca gitmişimdir falan. Genellikle evden hallediyorum. Bir de ben zaten ofiste değil evde çalışma alışkanlığına sahip olduğum için benim için çok değişmedi. Onun dışında baharı en sakin haliyle ODTÜ'de gördük. Güzel oldu o anlamda. Artık yazı bile getirdiniz hocam ya. Ben bakıyorum hava durumuna, 30 dereceyi bulmuş neredeyse. Tabii her gün öğleden sonra bir yürüyüşe çıkıyorum muhakkak yarım saat, bir saat. Gayet güzel de hava. Böyle keyifli o açıdan. Bugünler zaten hani apartman ya da daire dışında bahçesi, balkonu ya da gezecek alanları olanların şanslı olduğunu hissettikleri günler zaten. Evet. En zengin insanlar onlar şu an. Aynen öyle. Sizler neler yapıyorsunuz? Bizim burası hala soğuk. Dün sabah hala 5 dereceydi. Bugün Evet. biraz ılıdı hava, 15 dereceyi gördük. Ama bize burada Haziran'a kadar pek yaz gelmiyor maalesef. Ama korona günleri için maalesef demiyoruz. Evet. Çünkü dışarıya çıkma hevesimizi azaltıyor. Daha güvenli olabiliyoruz evin içinde. Sizin coğrafyadan tabii ben iyi de tanıdığım için bizzat Amerika'daki fotoğrafların yarısında ya siz varsınız ya onlar var zaten. Evet. Onlarla iyi anlaştık. Aynı okulda olunca zaten az kişi var burada Türkiye'den. Kulüp de kurmuştuk biz. Hepimiz e-board member'ıyız. Doğal olarak hep beraber görüşüyoruz. En azından ayda bir kere görüşüyoruz. Güzel. Hepimiz karantinadayız. Karantinada olanlar olarak görüşmeye başladık bir 2-3 hafta sonra. Sadece 3-4 kişiyle görüşüyoruz herhalde. Hı hı. Daha 2 Evet. aydır evdeyiz çünkü. Tabii sınırlı tutmak lazım. Ben de mesela burada kampüste olmama rağmen ilk böyle 2-3 hafta zaten ne oluyorla geçti. Sonra baktım ki öyle dışarıda çıkmak lazım. 2-3 haftada öyle hani kendim turlayarak, gezerek biraz şey yaptım. Sonra baktım ki yok bu konuşma, sosyalleşme şeklinde bir yapmamız lazım. Evet. Şimdilerde günlük yürüyüşlerime
birileri katılıyor muhakkak. Ya kampüste hala yabancı öğrencilerden bir kısmı var. Bazen onlarla bir araya geliyoruz. Bazen asistan arkadaşlardan veya hoca arkadaşlardan burada olanlar var. Onlarla bir araya. Yani yürürken bir yandan da sohbet ediyoruz falan. Öyle bir ara çözüm bulduk açıkçası. Evet. Güzel. Benim kardeşim ODTÜ'de. Hali hazırda öğrenci. Kaçıncı sınıf? Son sınıfta o. Mezun olacaktı ama sanırım askıya alındı bu yıl. Kimya bölümünde, aynı bölümdeydik biz. Ben gelmeden önce. Benim öğrencim olmuştur o zaman. Beni bilir muhtemelen. Tarih dersleri zorunlu olduğu için Evet. ondan biliyordur. Konuşmadık hiç ama kesin tanıyordur. O 100. yılda kalıyor. Onlar rugby takımı olarak hala sanırım gelip vakit geçiriyorlar herhalde kampüste. Formdan düşmemek için. İbrahim Burak. Çok yabancı gelmedi. Yani çünkü benim yüz hafızam falan iyidir. Hı hı. Spor ekiplerinde rugbyciler, Amerikan futbolcuları, farklı spor dalları şöyle güzel oluyor kampüste. Yani henüz daha kampüs içinde öyle takım olarak çalışanı görmedim ama muhtemelen onlar kendi şeylerini yapıyorlardır. Evet. Zaten 3-4 kişi yani. Evet. Kalanlar. Evet. Kalanlar ısınmak şeklinde. Güzel güzel. Nasıl gidiyor peki genel durum oralarda? Yani takip ediyorum açıkçası. Sizler varsınız, Yiğitkil var. Şuna Esat falan var. Kaç öğrencim daha var böyle Amerika'nın farklı yerlerinde. Arkadaşlar, hocalardan var, tanıdıklar. Yani sizin cenahta nasıl gidiyor? Amerika'da olmak şeklinde. Amerika'da olmak güzel. Güzel yani şöyle güzel. Türkiye'de dert yandığımız ne varsa burada gelip aradığımızı bulmak güzel. Eğitim açısından güzel. Yani şu anki okulum açısından konuşursam tabii ki ODTÜ benim için daha iyiydi, daha özeldi. Eğitim olarak da kalite açısından daha iyi buluyorum. Ama yani iyi yönleri var, kötü yönleri var okul olarak. Amerika'da yaşamak olarak da öyle tabii ki. Ama ben hani geldiğime pişman değilim açıkçası. En azından doktora sürecini burada geçirmek güzel. Hani sonrası için hala planım yok demeyeceğim ama artık zaman nereye götürürse biraz akışına bıraktım. Sizleri yaptıklarınızda keyif ve iftiharla takip ederken bir yandan da gıyabınızı bahsediyorum okulda, derslerde. Yani benim derslerim 1/3 derstir. 2/3 hayat ve tecrübelerdir aslında. Ne güzel. Dolayısıyla sizin yaptıklarınızı yapmak isteyenler için de örnektir. Öğrencimiz vardı bize. Polonya'ya 4 aylığına Erasmus'a gitti. Şimdi herkes Erasmus'a gidiyor. Ama Burak ilginç bir öğrencidir. Hafızası vesaire çok ilginç çalışıyorum. Mesela Polonya'ya gitti. İlk gün işte Erasmus Polonya günleri 1 diye başladı. Facebook'tan yazıyor. Hiç üşenmedi. Tam 4 ay boyunca. Her gün yazdı. Bütün bir hafta boyunca her gün yazdı. Hafta sonunda da bütün haftanın yaptıklarını bir genel değerlendirip o haftaki maliyeti, her şey neye mal oldu da yazdı. Yani bir Facebook üzerinden Polonya Erasmus rehberi gibi oldu. Ne güzel olmuş, evet. bilgilendirici olmuş bayağı. Yani inanılmaz onu. Şimdi mesela onun ardından hemen mesela Polonya'ya Erasmus'a gitmek isteyenlere ben direkt onu yönlendirdim. Çok faydalı oldular. Yani çünkü yapacağın şeyi birisi yapmışsa evet. Faydalı. Ben kiminle konuşsam, yani yurt dışında şu anda olan, çalışan, okuyan, işte araştırma için giden, ben diyorum ki muhakkak bunları bir kayıt altına alın. Yazılı ya da görsel bir şekilde kayıt altına alın. Çünkü sizden sonrakiler için önemli olacak. Sizden 2 yıl sonra bir başka çift Amerika'ya gittiğinde, sizin oraya geldiğinde mesela diyecek ki ha bak Onur bunu yaptılar ve Onur ve Ceren bunu yaptıysa biz de bunu yapalım. Yani basılan adımın üstünden yürümek çok daha kolaylaştırıyor. Doğru, evet. Eminim siz de onu yaşadınız. Yani sizden önce oraya gidenlerden bir şeyler öğrendiniz. Evet. Aktaracaksınız. O yüzden hani bu ara kablo olma hali önemli. Evet. Bu yüzden de yani Kıya ben tanışıp böyle tanışmamız ilerledi. İnşallah yüz yüze de her ne kadar her karesinden çok keyif aldığınızı hissettiğim düğününüzde olamamış olsam da size bir sözüm var yani artık Türkiye'de mi Amerika'da mı olur o görüşme bilmiyorum ama en kısa sürede inşallah. Buraya bekliyoruz. Misafirimiz olun. Amerika'ya kazara inersen ben 2 aydan önce dönemem. O kadar tanıdık var. Olsun. Bizim yerimiz var. Güzel. Bir 6 aylık değişim programıyla gelirsiniz. Hepsini Evet. halledersiniz sonra da. Hayat sen bir şeyler planlarken başına gelenlerin toplamıdır diye bir cümle var. Evet.
Biraz öyle bir şey bu. Dediğim gibi sizlerle görüşmek üzerinden söyleyeyim. Tecrübelerinizi tecrübe edinmek isteyenlere aktarmak açısından önemli. Eşya, ev, para biriktirmekten ziyade insan ve hatıra biriktirmek çok çok önemli hale geliyor. Evet. Emin olun işte oradaki 2, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl oradaki süreniz aslında burada yaptıklarınızdan çok farklı değil. Okula gidiyorsunuz, ders çalışıyorsunuz, paper yazıyorsunuz, hocayla görüşüyorsunuz, arkadaşlarınızla görüşüyorsunuz. Tek fark orada İngilizce konuşuluyor olması. Evet. Doğru. Ama onun dışında güzel bir hatıralar zinciri oluşturabiliyorsanız, bunları yazılı görsel hale getirmişseniz mesela çok önemli, değerli. Bu anlamda sizlerle tanışmak çok keyifli o anlamda benim için. Teşekkür ederim. Artı bir tecrübe, artı bir insan yani. Evet. Teşekkür ederiz. Aslında bu sohbeti kaydetmek istememin sebebi de oydu. Son zamanlarda karar verdim ben buna. Çok fazla YouTube'da paylaşan insanlar görmeye başladım. Ve dedim ki hani ben de kendi tecrübelerimi aktarabilirim. Sonuçta herkesin deneyimi farklı ama bir yerden başlayıp öğrenmek istiyor. Çünkü dediğiniz gibi bize buraya gelmeden önce buradaki arkadaşlarımızla tanışıp sorduk. Onur için daha kolay oldu. İlk ben geldim buraya. Bir yıl Onur Ankara'da çalışıyordu. Ben buraya tek başıma geldim. Bütün zorlukları ben gördüm diyebilirim. Yani ev hazırdı Onur geldiğinde. Ama tabii yani zorluğun yanında deneyim çok önemli. Yani bana çok şey kattığına inanıyorum buraya tek başıma gelmemin. Ya da bir yıl tek başıma yaşamamın. Ya muhakkak. İşte Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok mantığı var ya. Evet. Senden esprileri onu yapmışsa arkasından onu devam etmek çok daha kolay uçuyor. Evet. O yüzden ben de mesela bizim burada lisans öğrencilerine en sık tekrar ettiğim tavsiyelerden biri şeydir. Erkenden çalışma hayatına, iş hayatına girin. Bu çok önemli. Bu yüzden hani İngilizlerin bir lafı vardır. Ben çok severim. The sooner the better diye. Ne kadar erken o kadar iyi. Hocalarınızın büyük bir kısmının daha hocalığa kadar bile deneyimlemediği şeyleri yüksek lisans veya doktora düzeyinde deneyimlemiş olmanız önemli. Oradaki her dakikayı özümsemek, tecrübe hanesine katmanız önemli. Korona sürecinde öğrencilerden biri var, kulakları çınlasın şey dedi. Hocam 25 gündür kardeşimle aynı evdeyim diye. Şimdi isim vermeye gerek yok, o kendi biliyordur. Mevzu şu, aile ilişkilerimizi, ev içi ilişkilerimizi de yani iletişimimizi de geliştirdi aslında bu. Ama zorunlu ama isteyerek. Diyalog kurmak zorunda kaldık kardeşimizle, annemizle, babamızla, arkadaşımızla, eşimizle, ne bileyim kız arkadaşımızla vesaire. Bu yüzleşme iyi oldu açıkçası. Reklam arası gibi. Güzel oldu. O yüzden sizin yaptıklarınızı da önemsiyorum. Çok da kayda değer şeyler. Ama muhakkak ve muhakkak bunları dediğim gibi görsel ve yazılı, özellikle de yazılı hale getirmek çok önemli. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Akıl hastanesinden kaçan iki arkadaş Yaman Okay'la beraber oynarlar. Yolu kardan kapalı bir kasabaya girerler. Sonra biri kaymakam, biri savcı olarak tanıtır kendini. Böyle kasabanın bütün dertlerini buzlar çözülene kadar hallederler. O güzel bir filmdir. Deli Küpeli miydi? Evet, Deli Küpeli, evet. Orada bir sahne var. Kemal Sunal yazı yazar bir deftere sürekli. Yaman Okay der ki, ne yapıyorsun sen sürekli her gün deftere yazıyorsun? Der ki, benden sonra gelecek kaymakama burada ne olduğunu, neler yaptığımızı yazıyorum. Çok önemlidir bu. Evet. Tabii bu yazı yazma kültürü bizde iki sebepten bir türlü gelişmiyor bizim ülkede. Gençlerde, yetişkinlerde, yani gençlerde ve yetişkinlerde bile. Benim kendi yaşıtlarım, biz tabii geçen yüzyıl dünyaya geldiğimiz için hani o 80'ler dizisini bizim çocukluğumuz o öyle bir ortamda geçti işte. Niye gelişmiyor? Göçebe bir kültüre sahibiz. Biz hala evlerde otursak da, binalarda bulunsak da göçebeyiz. Yani kalıcı bir şey yapmak gibi bir adetimiz yok. Doğru. Mesela bunu nereden anlıyorum? 2-3 senedir dönemin her son dersinde şu soruyu soruyorum öğrencilere. 5 sene sonra ne yapacaksınız? Tabii 1. 2. sınıftaki öğrencilere bunu sorunca böyle bir şaşırıyorlar. Böyle bir niye şimdi düşüneyim ki falan oluyor. Bir sorguluyorlar onu. İkinci sorum da şu. Evinizde eskiye ait 50 yıl, 100 yıl veya daha ait bir eşya, bir obje, bir hatıra var mı diye. Emin olun son ders olduğu için karma bir sınıf yapıyorum. Neredeyse 200-300 kişi içinde 3 kişi ya çıkıyor ya çıkmıyor.
Bu aslında toplumun genelinde de söz konusu. Onun Denizli'liydin sen herhalde. Ben Denizliyim. Sen Denizli'sin, sen Kocaeli. Balıkesir. Balıkesir. O hatlar karışıyor. Balıkesir. Ama iki tarafta da işte şey var. Böyle bir göçerlik, bir yörüklük halleri var. Evet. Tamam mı? Mesela sorsam size desem ki Balıkesir'den ya da Denizli'den 100 yıl öncesine ait ailede ne var evde desem? Hiç hatırlamıyorum. Yoktur herhalde. Yani yok. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla orada bu yazı hali de öyle. Mesela Dropbox'ta, Bulut'ta, Cloud'da var falan. Var, muhakkak var. Ama şu parmaklar pek çok uzmana göre aslında bir reseptör gibi, bir hafıza tazeleyici. Ben hala geleneksel şeyler kullanıyorum. Mesela 2002'den beri ajanda kullanırım. Bu günlük ajandadır. Yaptığım her şeyi yazarım. Yapamadığım yanına çarpı koyarım. Niye yapamadığımı görmek anlamında. Hani ne kadarını söyleyip ne kadar. Bu anlamda yazmak çok önemli. Klasik kağıt, kalem, defter kullanarak yazmaktan geçtim. Herhangi bir yere yazmıyor. Mesela çocuk gidiyor, çok güzel arkadaşıyla alıyor çantayı, backpack. Artık öyle bir dönemdeyiz. 1,5 ay Avrupa'yı geziyor. Güzel. Geliyor diyor, evet anlat diyorum. Benim herhangi bir internet gezi sitesine girip o şehirle ilgili okuyacaklarımdan ya da izleyeceklerinden çok az fark var. Çünkü niye? Herkesin gördüğünü görüyor. Ama mesela duygularını, hissiyatını o an kareletlemiş, güzel, fotoğraf çok güzel. Ama hissiyat yok, duygu yok. Mesela çocuklara diyorum ki, son 24 saatinizde kayda değer ne var? Yokmuş. Sizler açısından da, hepimiz açısından da yazmak, sonrakilere aktarmak açısından önemli. İşte bugünlerde mesela en çok Türkiye'de tartıştığımız mesele online eğitim. Ne kadar verimli? Elbette zorunlu olarak Onur, Ceren, sizlerle hadi bakalım atlayayım Amerika'ya geleyim desem bunun bir prosedürü var. Ama şu anda oturduk karşılıklı konuşuyoruz. Evet. Böyle bir şey. O tartışılıyor. Herkes memnun değil online eğitimden. Ama zorunlu haller var. Kimi şeyi tartışmaya başladı. Eğitim komple buna dönüşebilir mi? Muhtemelen ben optional'a döneceğini düşünüyorum. Yani insanlara böyle bir seçenek sunulacak artık gibi geliyor bana. Yani online mı istersin, sınıfa mı gelmek istersin? Çünkü zaten ben koronadan önce de hatırlıyorum. Buradaki derslerin hepsini kaydediyor hocalar ve diyorlar ki gelemediğiniz durumlarda video kaydını izleyebilirsiniz. Online'da da aynı şeyi yaptık yani. İki şey ortaya çıkıyor da. İmkanlar ve haklar. Şimdi bizim bazı öğrencilerimiz var. Yani değil internetten online eğitim alması, kasabasında ya da köyünde internet yok. Veya bilgisayarı yok, laptopu yok. İkincisi özel haklar meselesi. O görüntünün kaydedilmesi, alınması, işte yoklama için fotoğrafın falan çekilmesi, güvenlik mi insan hakları mı ikilemi burada ortaya çıkıyor ya. Bu son dönemde, son birkaç yıldır tartışılan o zaten. Teknoloji evet ama nereye kadar? Yani şöyle keyfe oturup kitabın sayfalarını karıştırarak okuduğum bir kitap mı? PDF kitap mı? İşte hocayla şu şekilde mi iletişim daha iyi? Bunlar hep işte bu yüzyılın tartışılacak, konuşulacak konuları. Evet. Muhtemelen etikçiler bunun üzerine güzel tezler yazıyorlardır diye düşünüyorum. Kulaklar içinde hocalarımızdan başka bir üniversiteden bir hocamızın korona öncesi ve korona sonrası diye CE ve CS artık böyle bir tanımlamaya girebiliriz yani ME ve MS'den sonra. Çağ atlanabilir diye düşünüyorum artık yani. Dijital çağ gibi. Ama benim kanaatim bu 11 Eylül döneminden sonra ikinci bir kırılma noktasındayız. Bu Mart 2020 öyle söyleyeyim. Evet. Ya da 2020 yılı. Çünkü sadece işte hijyen, sosyalleşme, sosyal mesafeyi etkilemeyecek. Aynı zamanda ülkeler arası ilişkileri de etkileyecek. Evet. Ekonomiyi zaten etkileyecek. Yani Avrupa'daki, Amerika'daki büyük firmaların fabrikalarını Çin'de kurup maliyeti düşürüp ürünleri kendi patentleriyle Amerika'da kaç dolardan sattıkları gerçeği şimdi sekteye uğradı. Evet. Çin yaklaşık son 6 aydır durumu kurtarmaya çalışıyor. Ne kadar başarılı oldu bilmiyoruz. Bakalım durum bu merkezde. Ama şunu yapmak lazım. Yani çevrecilerin güzel bir lafı var, ben severim. Think globally, act locally diye. Genel düşünüp yere hareket etmek lazım. Doğru. Amerika, dünya, Covid-19 vesaire ama
İşte Onur ve Ceren nereye gidiyor Evet. şeklinde. Yani bütün hengame içinde kendi özel yolunuzda bir şeyler yapmak gerekiyor. Aynen öyle. O yolda da en önemlisi bence hani ilerleme. Yavaş da olsa, günde 1 kilometre de olsa ilerleme kaydetmek. Gününüzden bir adım ileride olmalısınız ki günleriniz birbirine benzememeli. Evet. O yüzden mesela ben birkaç haftalık şeyi şaşkınlığı atlattıklarsa kendim dahil öğrencilere ya da arkadaşlara hep şeyi tavsiye ediyorum. Uyku düzeninizi normale döndürün tekrar. Evet. Çünkü farz edin bu böyle devam edecek birkaç yıl daha mesela. Evet. Devam etmeyecek ama sabaha kadar oturmalar vesaireler, bak bunu da tercih edebilirsin. Ama gündüzle gece arasındaki o farkı biyolojik saat dengesini de koymak lazım. Yani 3 şeyden bir kere vazgeçmemek lazım bu anlamda. Düzenli uyku ve beslenmeden, kitap okumaktan, yazıp üretmekten, yani neyse alanın ve 4 bir de artı 1 sosyal ilişkilerini korumaktan. Ama bu işte daha önce garipsediğimiz pek çok şey oluyor. Evet, yani bütün düzenimiz değişiyor aslında. Yani ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Biz Evet. ilk haftalarda bize çok bocaladık. Ben hocamla toplantı yapıyordum her hafta ve o da aynı şeyi söylüyordu. Yani ben de çok bocalıyorum, hani senden full performans tabii ki bekleyemiyorum o yüzden diye. Ama yani düzene oturdukça biraz daha iyi oluyor. Tabii normal hayat gibi olmuyor. Yani normalde evden çalışan da var burada. Ama sanırım yani şu günle o gündeki çalışma arasında çok büyük fark var. Ya çalışmaktan ziyade insan hani gelecekte neler olacağını flulaştırdığı zaman, ne olacağını kestiremediği zaman şu anki gününü de verimli kullanamıyor. Aslında gelecekteki planlarımız ve ideallerimiz için biz bugün yaşıyoruz. Hani gelecekteki planlarımızda soru işareti olduğu zaman bugün ben ne yapıyorum, niye yapıyorum, acaba yanlış mı yapıyorum, daha başka şeylere mi yönelmeliyim? Mesela 5 ay sonraki konferansa full vaktimi ayırmak yerine biraz daha evde kendimi hayatta tutabilecek yeteneklerimi mi geliştirmeye çalışayım gibi böyle bir bocalamanın içine düşebiliyor insanlar. İşte ilk birkaç hafta siz de aynı şeyleri yaşamışsınızdır. Bu virüs nedir, ne değildir, ne olacak, ne bitecek görene kadar bu bocalama dönemi herkeste oldu. Tabii ODTÜ'de mesela 3 hafta dediler. 3 hafta ders yok. Tamam dedim 3 hafta o zaman böyle hani tatildeymişim gibi davranayım falan. Baktım yok o 3 hafta bitmiyor. O zaman normale dönmemiz lazım. Ya orada 2 şey var. Bir, şu beklentiye girmemek lazım. Allah'ım işte 24 saat çok kaliteli, süper, güzel bir değil. İnsanız. Yani İskandinavya'da bile geri dönüşümü %80'e kadar getirebiliyorlar. Daha fazlasını onlar da getiremiyor. %100 geri dönüşüm diye bir şey yok. 2, başka bir şey daha. Ben hep derslerde şey örneğini veririm. İpek böceği örneğini veririm. İpek böceği çirkin, çelimsiz hayvan etrafına koza örer. Vaktinden önce o koza düşer şey yaparsa hayvan da ölür, koza da yarım kalır. Ama etrafını kapatıp tamamlandığında vakti geldiğinde çıt diye bir ses kendiliğinden koza açılır ve oradan çok güzel bir kelebek çıkar. O çirkin hayvanın yerini kelebek almıştır. Ve o kelebeklerin büyük bir kısmı sadece 24 saat yaşar. Evet. Ben bunu duyduğumda Yani çok üzülmüştüm. bu 24 saat. O yüzden ben hep şey derim. Hep 24 saatiniz varmış gibi davranın. O zaman şeyi de engelliyor. Çabuk öfkelenmeyi, çabuk sevinmeyi, çabuk üzülmeyi, çabuk dertlenmeyi. Yani bir şeyleri önce bir temkinli yaklaşıyoruz. Elbette keyfini çıkartmak hayatın gerekiyor. Ama hani karşı tarafta da şöyle bir hissiyata düşmemek lazım. Ya da kendi içinde daha doğrusu. Ya Allah ne kadar süreceğini bilmediğim bir süreç ben bir şey yapamıyorum, üretemiyorum. Ama bu öyle bir şey değil. Yani günde 1 sayfa yazdın. Bu normal zamana göre çok az ama hiç yazmamaya göre daha fazla. Yani 1 sıfırdan daha büyük. Ve artık bir de düzene oturttuğun zaman daha rahat oluyor sanki. Falan bilmiyorum yani bu zamanı daha verimli kullanmak için daha iyi sanki. Bir de hani yazdıklarımız ve ürettiklerimiz bizden hatıra olarak kalıyor. Yoksa 100 yıl önce yoktuk. 100 yıl sonra da olmayacağız. Aynı evin çatısı altında beraber pişirdiğiniz aynı yemekten bile aldığınız tat ya da yorumunuz değişiyor. Evet. Kesinlikle. Yani aynı evde yetişmiş anne baba bir kardeşlerde bile fark ederken evlilik dediğim budur zaten. Asgari müşterekler. Aynen. Farklılıkları kenara alıp beraber ne yapabiliriz? 2 ayrı şehirde, 2 ayrı ailede doğup büyüyen 2 ayrı çocuğun Amerika'da Taner Hoca'yla şu anda karşı karşıya olması. Evet.
aynı ailede doğmak hiçbir şey ifade etmiyor. Ben belki Onur'la daha iyi anlaşabiliyorum kardeşimle anlaştığımdan. Zaten kardeşimi tanıyor musunuz bilmiyorum. Tabii görseniz nasıl tepki vereceksiniz ama o benim tam hem fiziksel olarak hem mental olarak çok zıtız birbirimize. Yani benim boyum 1.54, 1.55 böyle minyon küçük bir kızım. Benim kardeşim 1.90 boyunda. Rugby oynayan böyle devasa bir çocuk. Benden küçük olmasına rağmen. Hanımlara uyan, evet. Şimdi yavaş yavaş oturuyor. Evet, tamam. Nasıl olsa karşılaşırız onunla. Evet. Evet, eyvallah. Ben aynı düşünen insanların çok iyi anlaşabildiklerini düşünmüyorum. O böyle birbirini sönümlüyor gibi oluyor biraz birbirini pekiştirmektense. Ya da birbirine kattığın çok bir şey olmadığını düşünüyorum yani. Ya, birbirine kattığın bir şey olmuyor aslında söylemekten ziyade hani iki aynı kişi aynı şeyleri yapabilir ama hani kendilerini hani karşı taraftan bir şey alıp kendilerini geliştiremezler. Şey gibi bu böyle aynı görüşte insanların oturup birbirini gazlayıp sonra eve dönüp hiçbir şey yapmamaları gibi. Hani farklı görüşte insanlar konuşuyorlar, bir şeyler öğreniyorlar. En kötü ihtimalle karşıdakinin düşüncesini öğrenip empati yapıyorsun. Ama işte aynı düşünceden insan böyle aynı şeyleri söylüyor. Evet ya kesinlikle haklısın şöyle böyle. Sonra eve dönüyorsun hiçbir şey yok. Yani yapabileceğin hiçbir şey de yok. Şeye benziyor bu. TRT'de uzun zaman önce yayınlanan bir programda Ahmet İnan hocamızın da felsefe bölümünden olduğu bir programdı yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir hoca ülkelerde diyor birbirinden farklı insanlar, topluluklar oluştururlar. İşte aynı şeyi düşünenler, aynı şekilde yaşayanlar, aynı şekilde inananlar. Sonra bunlar asgari müşterekte bir araya geldiklerinde toplum olurlar. Mesela topluluk olmakla toplum olmak arasında. Çünkü aksi halde aynı olayın altına Twitter'da 5 ayrı yorum yapılması gibi. Tam hikaye bu. Ne bileyim, Onur Ceren örneği özelinde konuşacak olursak zaten aynı şeyi düşünüyor %100 olması kimse beklemiyor. Zaten hani bilimsel verilere göre parmakların uzunluğu eşit olduğunda parmaklarında bir şey yapamıyorsun. Öyle bir gerçek mi var? Komik ama gerçeklerden, acı gerçeklerden. Zaten farklı. Yani sen bir şey söylüyorsun, Onur bir şey söylüyor. Bir tarafın dediği oluyor. Eğer doğru seçenekse bu, hani kırmızı kablo mu, mavi kablo mu? Patlamadıysa sorun yok. Evet. Bu iyi örnek olarak devam ediyor. Bir sonraki tecrübede diyorsun ki doğru, bunu yapalım. Birlikte yaşamak böyle bir şey. Zaten birlikte yaşama denen işte ne bileyim Osmanlı gibi, Amerika gibi, İngiltere gibi. Benim şimdi daha çok din ve milliyetçilik üzerinden bir şeyler çalışıyorum. Genellikle 1950 sonrasında çalışıyorum. Sana sorum şu. Birlikte yaşamayı başarabilen toplumlar nasıl başarıyorlar? Başaramayanlar ve sorun yaşayanlar niye yaşıyorlar? Fiziken bulunduğunuz Amerikalı arkadaşlarımdan da biliyorum. Adam cümleye şöyle başlıyor. Bana bunu yapamazsın, ben vergi veren bir Amerikan vatandaşıyım. Vergi vermenin hak sahibi olmakla eşdeğer olduğu bir ülkeniz. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı parkın birinde adam biri durduruyor. Uzaktan böyle bir hesap soran halde bizim sosyal medyaya hemen düştü. Bizden iyi olmuyor falan gibisinden. Bu kültürle alakalı. Yerleşiklikle alakalı. Ne bu alışkanlıklarla alakalı. Yaşadığın arka planla alakalı. Dolayısıyla hani o açıdan birbirimize benzemeye çalışmak ya da birbirimizi kendimize benzetmeye çalışmak yerine birlikte ne yapabiliriz'i görmek herhalde çok daha iyi olacak gibi geliyor. Evet. Biz işlerimizi planlamaya başladık artık yani öğrendik. Bir ayı geçti. Yavaş yavaş oturttuk zamanımızı, düzenlemelerimizi, planlarımızı. O yüzden hiçbir sıkıntımız yok. Sizin vaktiniz nasıl? Siz de çok almak istemiyoruz. Vakitle ilgili bir sıkıntım yok ama şimdi trendleri de takip etmek lazım. Bakıyorum mesela bu günlük hayatımızın şu sıralarda video konferanslar, Zoom konferansları falan vesaire pek çok şey var. Ama görüyorum ki böyle 45 dakika, 1 saat arası olanlar daha makul. Daha uzayanlara yapıyor millet. Canlı yayını direkt kapatıyor. Özellikle Instagram, Twitter canlı yayınlarında oluyor. Veya işte Periscope falan gibisinden. Görüyorsun mesela. Bir süre sonra artık konuşmacılar da işte ilerleyen saatlerle beraber düşmeye başlıyor. Performans düşmeye başlıyor. Hani makul olan böyle şeyler de iyi. Evet. 5 dakikaya falan yapalım. Evet. Hani yayınlandığında herkes sonuna kadar dinlesin falan. Zaten bu süre bir video için çok uzun kalıyor insanlara. Yani o kadar dikkatlerini toplayamıyorlar.
Tabii böyle 20-25 dakika, Evet. yarım saat. Hatta Maksimum. 10-20 dakika arası Evet. çok daha böyle şey geliyor insanlara. Hızlı tüketmekten, çabuk tüketmekten de kaynaklı. Çarpı 1,5 çarpı 2. Çünkü yapacak hani birçok işimiz var. Hani araya bir şeyler sıkıştırmaya çalışıyoruz. Bakıyoruz mesela bir video izleyeceğiz. Mesela şeyden örnek vereyim. Cüneyt Özdemir'in videolarından örnek vereyim. Buradayken biz hani 2-3 günde bir video atardı. Dünyadan işte Türkiye'den haberler verirdi. Biz hani kahvaltılarda denk geldiği zaman izlerdik. Bir kahvaltı süresince 25-30 dakikalık videolar idealdi bizim için. Koronadan sonra her gün 1 saatlik videolar yapmaya başladı. Her gün 1 saat, bir de hani canlı yayında yaptığı için hızlandıramıyorsun da. Ben hani artık oturup takip edemiyorum yani. Ona ayıracak 1 saatim yok benim. Çünkü mesela işe gittiğim zaman eğer beraber kahvaltı yapmamışsak, iş yerinde fark etmişsem, hani işime başlamadan 25 dakikalık video 1,5 dakika hızlandırarak 15 dakikada hızlıca izleyip ne oluyor ne bitiyor hemen öğrenip işime dönebiliyordum. Şimdi öyle bir imkan olmayınca mesela takibi bıraktım. Evet. Ya işte yani bu da bir rekabet aslında işte. Evet. Bu da beraberinde şey getiriyor işte. A konusunda bir şey öğrenmek istiyorum. Bu konuda kimler konuşmuş bir bakalım. Tak onu süreye bakıyorsun. Bu 20 dakika iyi. Falan. Hadi bakalım. Evet öyle. Aynen. 1 saat konuşmuşsa ben şimdi bunun hangi kısmında ne anlayacağım, ne bulacağım, hani içinde Tabii. kaybolurum deyip direkt pas geçiyorsun. Kısa sürede kimlerden ne alabilirim endişesi. Mesela ben kahvaltıda itiraf edeyim eskiden haber izlerdim. İşte sabah haberleri açardım. Sonra baktım ki o haberlere ben çok acil, anlık, canlı yayınlık bir şey olmadığı sürece gün içinde detaylarıyla hatta yorumlarıyla ulaşabiliyorum. 1. 2. Güne başlarken benim enerjik ve mutlu olmam lazım. Sınıfa gittiğim zaman öyle olsun. Baktım ki haber içeriklerine, ister iç politika, ister dış politika, ister ülke meseleleri benim kolay moralim bozmaz ama yani böyle bir moda deyimi down oluyordu. O zaman dedim ki tamam o zaman. Ben bu değişikliğe gideyim. Güldür Güldür. Kemal Sunal'oğlu, Ali Sunal'ın ekibiyle yaptığı çok keyifli. Evet. Ya bir de şöyle bir şansım var. Bölüm zaten skeç. Yani bir skeci bitirdiğin an tamam. Eğer orada bitmişse kahvaltı kapat. Aynı şeye devam etmek istiyorsan başka bir yerden devam et. Her biri, hatta bazı karakter ve bazı tiplemeler var. Sürekli dönüyor. Sana telefonu alacağım. Ellemeli falan şeklinde. Aynı vesaire. Yani ama fark ettim ki onları izlemeye başladıktan sonra günüm daha mutlu başladı. Hatta bazen öğrenciler soruyorlar. Hocam diyor sabah 9 ne bu neşe? Ne bu enerji? Güne nasıl başlarsan öyle bitiyor. Gülümseyerek tamam bugün adamım sensin olacak bu iş şeklinde motivasyon şeyleriyle başlıyor. Öyle başlıyor. Doğru. Yoksa iç haberler işte doların fiyatı, dolar kuru falan bir şeylerle başlayınca çok hoş olmuyor. Kulağa hoş gelmiyor. Evet. Çok doğru tespit. Evet. Biz çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Estağfurullah. Ben de çok mutlu oldum. Şöyle söyleyeyim. Burada her an bir hocanızın, bir abinizin olduğunu bilin. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür Her ederiz. öğrencimiz gibi sizler de. Çünkü siz orada bizi temsil ediyorsunuz. Şuna da emin olun yani. Bir sıkıntıda, bir şeye düştüğünüzde direkt you may call me back. Her an. İftarla izlemeye devam edeceğiz sizi. Teşekkürler. Biz de sizi buraya bekliyoruz mutlaka. İnşallah. Yiğitcan da burada. Minimum 2 yıl daha Massachusetts'teyiz. Yani bu taraflara yolunuz düştüğünde mutlaka. Tabii. Muhakkak. Zaten onu hani dedim ya Amerika'da o kadar çok tanıdık var ki. Arkadaşlar diyor ya bir 10 gün gider gelsin dedim. 10 günde kurtaramam. Yok. 10 günde kurtaramam. Yani Michigan'da, Massachusetts'te işte ne bileyim Nevada'da pek çok yerde var. Peki. Böyle çok teşekkür ederim East tekrar. Coast'tan West Coast'a doğru bir seyahat ayarlayın kendinize. Artık bilemiyorum. Oktay Sinanoğlu'nun yaptığı gibi bir araba kiralayıp sahil şeridinden yavaş yavaş. Eyvallah. Çok mutlu oldum. Biz de İnşallah hocam. dediğim gibi yüz yüze de görüşeceğiz. Vaktiniz Umarız için çok biz de. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Çok selamlar ailelere. Hem Balıkesir'e hem Denizli'ye. Baş üstüne, Bizden de baş üstüne. selamlar. Eyvallah. Bay bay. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.